Arkadaşlar merhaba. Bu videoda rölyef sanatında kullanılan malzemeleri tanıtmak istiyorum. Biliyorum birçoğunuzun bu kanalda bulunma sebebi resim. Ama bu kanalda sadece resim yok. Bu farklı el sanatlarıyla uğraşıyorum. Bu yüzden kanalda farklı el sanatlarına dair küçük küçük videolar oluyor. Bunun yanı sıra gezilerimle de ilgili videoları dijital arşiv olarak kanalımda paylaşıyorum. Hepsini tek tek bir seferde göstermek istiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar burada rölyefte kullandığım malzemeleri görüyoruz. Hemen kısa kısa bahsedelim. Şuradan başlayalım. Şimdi şu açılı cetvel çok kullanışlı. Her boyda daire çizebiliyorsun. Bunun haricinde iki tane daha farklı cetvel türü var burada. Şu ikisi olmasa da olur ama şu gerçekten kullanışlı olabiliyor. Ağaçtan yapılma bir cetvel. Fakat metal olanını tercih edebilirsiniz. O daha sağlam. Bunun haricinde bir tane falçatam var. İki tane bant var. Bir tanesi kağıt bant. Bu bantları deseni çizdiğimiz kağıdı levhaya sabitlemek için kullanıyorum. Bir tane makas var. Bir tane bali var. Baliyi büyük boy alsanız daha faydalı olur sizin için. Çünkü çok fazla bali gidiyor. Ondan sonra şöyle rölyef kalemlerim var. Bunları satın alamazsınız arkadaşlar. Bunları kendiniz yapabilirsiniz. Ben kendim yaptım. Şu grupla ilgili daha sonra detaylı bir video paylaşmak istiyorum. Nasıl kullanıldığına dair. Her birinin farklı bir amacı var. Bir de burada astar kalemler var. Arkadaşlar şimdi rölyef ustaları izliyorsa eğer muhtemelen bana kızacaklardır. Rölyefte renk kullanılmaz diye belki sistem edeceklerdir ama bazı özel durumlarda renge ihtiyacımız oluyor. Hemen bir tane örnek göstereyim. Mesela şu çalışmada şapkada kırmızı renk kullanmışım. Bu çalışmaya özel böyle yaptık. Bence de gayet güzel oldu. İşte böyle özel durumlarda kalem kullanmakta bir sakınca yok arkadaşlar. Tamamen sizin çalışma tarzınıza bağlı. Öyle yapmak istiyorsanız yaparsınız. Yani bu bir kural değildir. Ama bakır rölyef dediğiniz zaman orijinal olması, sadece bakırın üzerine işleme, kabartma yapılması tabii ki daha bir güzel oluyor orijinallik açısından. Bunun haricinde bir tane kurşun kalemimiz var. A4 kağıdına desenleri A4 kağıdına çiziyoruz. Kurşun kalemle veya yazıcıdan çıktısını da alabilirsiniz. Duruma göre. Sonra bir tane çizim kalemimiz var. Bunu kısaca şöyle bahsedeyim. Yazmayan bir tane kalem lazım arkadaşlar. Ben bunun içini çıkardım. Sonra burayı tutturamadım. Eriterek yapıştırdım. Yazmayan bir kalem lazım bize. Hiçbir şekilde yazmayacak. Ve ucu da folyoya zarar vermeyecek şekilde bir tane çizim kalemimiz lazım. Bunu deseni rölyefe levhaya aktarmak için kullanıyoruz. Sonra kalem tıraş, silgi. Bir tane şöyle spatula kullanıyorum ben. Bu da çalışmanın arkasına dolgu atmak için pratik oluyor. Bunun haricinde bir de şöyle bir takım seti var. Bu telekomünikasyon seti diye geçiyor. Çok kullanışlı bence. Farklı uçları var. Özel durumlarda özel doku vermek istediğinizde buradaki uçlardan yararlanabilirsiniz. Özellikle şu yıldız olanları güzel efektler verebiliyor. Buraya takıyorsunuz ucuna. Tornavida gibi kullanıyorsunuz. Kalem gibi de tutabiliyorsunuz ayrıca. Çok güzel bir şey. Ucuz. Her yerde bulabileceğiniz
bir şey. Bin bir çeşitten almıştım ben. Şimdi arkadaşlar burada şimdi hem bakır rölyef hem de alüminyum rölyef için malzeme var. Şimdi alüminyum rölyef için ekstradan şöyle bir mürekkebimiz var. Bu ne olarak geçiyordu tam hatırlamıyorum. Matbaa mürekkebi. Evet. Matbaa mürekkebi diye satılıyor bu. Markası bu. Bununla karartma işlemi yapılıyor. Uygulamasını daha sonra belki bir videoda gösterebiliriz. Onun haricinde burada şu iki malzeme bakır rölyef için geçerli arkadaşlar. Bu maden cilası. Bu kadar büyük boy almanıza gerek yok. Küçük boyda yeterli olacaktır. Sonra en çok sorulan soru. Kükürt nereden bulurum? Kükürt nereden temin edebilirim? Gibi sorular geliyor. Hem de çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar alacağınız kükürt bu olacak. Potasyum polisülfür bakır okside. Toz kükürt olur mu diye soru geliyor. Olmaz arkadaşlar. Toz kükürt tarımda kullanılan bir tür kükürttür. Bu kükürtle en ufak alakası yok. Hemen içini açıp göstereceğim şöyle. Bilmiyorum odaklanıyor mu acaba şu an. Böyle bir şey. Bu volkanik kayaların ağızlarında oluyor. Volkanik oluşumların ağızlarında topluyorlar bunları. Böyle satılıyor. Son derece toksit bir maddedir arkadaşlar. Bu zehirlidir. Buna çıplak elle dokunmamanızı tavsiye ederim. Ateşe atmayınız diyor. Ağaçların dibine atmayınız. Göle, denize atmayınız atığını. Sonra elinizi yıkayınız diyor. Elinize direkt temas ettirmeyin diyor. Burada gerekli açıklamalarını yazmışlar. Kullanırken eldiven takıyoruz. Ayrıca bunun oluşturduğu gazı solumuyoruz arkadaşlar. Zaten çok kötü kokuyor. Solumak da istemezsiniz. Bunun haricinde bir tane pet şişe. Bunun kullanımı şöyle küçük bir pet şişeyi dolduruyoruz su. Yani şu kadar bir parça. Şunun yarısı kadar. Şöyle bir parçayı içine atıyoruz. O eriyor. Eridikten sonra bakırın üzerine döküyoruz. Burada olmayan ne var? Bir de şey var. Bulaşık teli var. Scotch Brite olanından. Sert yüzeyiyle bakırı o suyla siliyoruz. O zaten kararıyor hemen. Kararmayan yerler olacaktır. Kararmamasının sebebi de bakırın üzerindeki yağ tabakasıdır arkadaşlar. Onu almamız lazım. İster alkolle alabilirsiniz. İzopropil alkol. %99.9'luk saf alkol. Veya tinerle alabilirsiniz. Selülozik tiner. İyice silmeniz gerekiyor. Çalışmaya başlamadan önce. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi dolgu aşamasında kullanılan mastik diye bir silikon var arkadaşlar. Bu kabartmanın arkasına dolgu atıyorlar. Ben bunu ilk almıştım. Fakat pek memnun kalmadım. Çünkü kuruma süresi çok uzun. Gerçekten uzun. Bilmiyorum daha hızlı kuruyanı var mı? Bana bunu tavsiye etmişlerdir. Gittim aldım ama hiç memnun kalmadım. Ben ne yapıyorum? Dolgu aşamasında tutkal, saten alçı karıştırıyorum suyla. Macun yapıp sürüyorum. Onunla da ilgili videolar var. Kanalda isteyen bakabilir. Tutkal. Bir de temizlemek için peçete var burada. Bir de şöyle tabaklar kullanıyorum. Dolgu için macunu bunun üzerinde yapıyorum. Bir de şöyle ince bulaşık teli var. Bu da bakırda kullanıyorum bunu. Karartma yaptıktan sonra aydınlanmasını istediğim yüzeyleri bununla siliyorum. Tabii maden cilasıyla beraber siliyorum. Aydınlık kalmasını istediğim bölgeleri bununla aydınlatıyorum. Ondan sonra başka neyimiz var? Evet.
A4 kullanıyoruz tabii ki çizimlerimiz için. Onu söylemiştik zaten. Alüminyum çalışacaksak alüminyum, bakır çalışacaksak bakır levha almamız gerekiyor. Arkadaşlar bunun standardı minimum 0.10 milim yani 100 mikron. 0.10 milim 100 mikron yapar. En az bu kalınlıkta olacak. Bundan daha incesini alırsanız çalışamazsınız. Bu bile çok iyi performans vermiyor. 300 mikron yani 0.30 milim en ideali olabilir. Onun haricindeki kalınlıklar da zaten daha farklı bir kategoriye giriyor. O zaman daha sert malzemeler kullanmak zorundasınız. Yani şu kalemle 0.50'yi kolay kolay çizemezsiniz veya şu kalemlerle ahşap kalemlerle yapamazsınız. Metal çalışmanız lazım. Sert çünkü bayağı bir sert olacak. Böyle arkadaşlar malzemeler bunlar. Bir de ne var? Mukavva var. Kalın mukavva. Bir de ince karton var. Şu arkada gördüğünüz karton. Evet malzemeler bunlar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Eğer aklınıza takılan başka soru olursa çekinmeden sorabilirsiniz. En çok sorulan soru kükürt nereden bulurum diye. Arkadaşlar bu kükürtün satıldığı yer, ben bunu kimya malzemesi satan bir yerden aldım İstanbul'da. Tahtakale'de kimyacılar var. Bunu oradan almıştım. En son gittiğimde yoktu adamın elinde. Hatta varlığından bile haberi yoktu. Sanırım başka biri vardı orada bilmiyorum. Şu an ben bunu aldığım yerde bu satılmıyor. Elimde de bu kadar kalmış. Onun için kükürt konusunda da yardımcı olamayacağım. Ayrıca internette de bulabiliyorsanız bilmiyorum satışı yasal mıdır? Bulabilir misiniz? Bilmiyorum yani. Potasyum polisülfür bakır okside arayacaksınız. Üzerinde bu yazanı alacaksınız arkadaşlar. Orijinal kükürt bu. Evet, bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.